Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, karşımızda iki tane kontrfile parçası görebiliyorsunuz. İnce bir parça. Normal, orta yağlı, fazla bir yağı yok. Vakumla dinlendirme yapılmadığının size kanıtını da göstereyim arkadaşlar. Vakumla dinlendirme yapıldığında hiçbir şekilde buz yanığı olmaz. Buz yanığından kastımız şu görüntü. Bakın şöyle daha iyi gözüküyor. Görüyor musunuz? Zar artık kurumuş. Buz bunu kurutmuş. Üstündeki zarı şöyle göstereyim, hatta daha iyi gözükür. Bak. Üstündeki zarı kurumuş ve altında eti gözüküyor. Buz yanığı olmuş yani bu. Vakum olduğunda bu yanma olayları olmaz. Yani bu sadece küçük bir bilgiydi. Aslında videomuzun olayı bu değil. Şimdi geldik videomuza arkadaşlar. Size birkaç videodur söylediğim dinlendirme olayımız arkadaşlar peçeteyle dinlendirme. Evet, yanlış duymadınız. Peçeteyle dinlendireceğiz. Şunu şimdi eski haline getirelim. Şimdi önce birini saralım, sonra diğerini. Bundan başlayalım. Şimdi evvela bir miktar peçeteyi alıp önce bir suyunu alalım bunu. Sildiğimize göre şimdi ana parçaları alabiliriz. Evet. Sen kenara geç. Sen gel buraya. Bunu böyle bir kapattık. Ondan sonra yine yanlardan şöylece alta kıvırıyoruz. Bakın zaten hemen başladı zaten olayı iş yapmaya. Bunun olayı bitti. Bunu koyduk bir kenara. Hemen ikinciye geçiyoruz. İşlem basit ve pratik arkadaşlar. Öyle vakum makinesi falan bunları düşünmenize gerek yok. Şimdi şöyle tutuyorum. Hop, çektim, kapattım. Bakın yanlar açık değil mi? Hemen yanlar için de şunu böyle bastırıyoruz. Bakın nasıl hemen çekti, gördünüz mü? İşte böyle çekti ya. Hemen bunu alacaksın abi. Yırtıp atacaksın. Niye? Bak gördün mü? Hemen aldı götürdü. Niye yırtıp atacaksın? Çünkü sen bunu dolaba koyduğunda bu et, yani o peçetenin üstündeki ıslaklık ete koku verecek. Kan kokusu. İşleyecek, içine sinecek. Biz bunu istemiyoruz. Biz etin dinlenmesini istiyoruz. Ve hemen bir daha sarıyoruz. Bak. Gördünüz mü? Bastırıyorum. Bak hiçbir şey yok. Ve yanlar. Arkadaşlar şöyle küçük bir tepsi alıyoruz. Ve eti güzelce koyuyoruz buraya. Bakın bu da mesela az önceki gibi oldu. Hemen bunu da atıyoruz abiciğim. Hiç peçeteye acımayın. Belki yani taş patlasın bir peçetenin, ya bir rulo peçetenin yarısı kadar gidecek. Ama etiniz 10 numara dinlenmiş olacak. Emin olabilirsiniz. Bu konuda koyuyoruz böyle. Şimdi dostlarım, bunu şöyle 1-2 saat içerisinde arada bir bakacağız, kontrol edeceğiz. 1-2 saat içinde bir şey olmayacak. Dolapta olacak tabii ki bu. Arkadaşlar size bunun mantığını da anlatayım. Neden böyle bir yola girdiğimi. Şimdi etler hava aldıkça bozulmaz. Bu birinci kural. Eti kendi suyu bozar. Tabii dışarıda tutarsanız da bozulur, ayrı bir mesele. Yani dolabın içinde tutmanız lazım. Et bu şekilde hava alıyor ve kendi suyu altına gitmiyor. Peçetede toplanıyor. Ve siz peçeteyi işte ıslandıkça göreceksiniz, bakacaksınız, altını açacaksınız böyle. Bakın mesela işlemini yapmaya başladı. Bakın mesela işlevini yapmaya başladı. Görüyor musunuz? Suyunu salıyor bak. Görüyor musun? Islanıyor. İşte bir saat sonra ben buna gelip bakacağım. Bu biraz da buzlu olduğu için hafiften böyle. Size test etmek için çıkarttım ben bunu. Biraz da buzlu olduğu için daha çok su verecek. Tabi buzlu olursa daha iyi olur aslında. Suyunu daha hızlı salar ve fazla sizi bekletmez. Şimdi bunu koyuyorum arkadaşlar. 2 saat 3 saat sonra bir daha çıkartacağım. Sararken bir daha göstereceğim. Ondan sonraki bir gün sonraya atacağım. İyice dinlenecek. 2 gün sonra tık 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 keseceğiz. Bir güzel soya sosuyla soslayacağız. Hardal, soya sosu, limon işte vesaire bunlarla. Ondan sonra löpür löpür götüreceğiz. Yumuşacık et. Harika. Hiçbir şekilde başka bir dinlendirmeye gerek yok. Hadi bakalım, görüşürüz. Size söylediğim gibi eti değiştirme aşamasında size göstereceğim demiştim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi etin nasıl böyle
güzel bir şekilde suyunu saldığını ve yani sudan kastımız kan, yani görebiliyorsunuz kırmızılığı. Bunları yavaş yavaş atıyor ve gidiyor. Bakın böyle çok güzel bir şekilde rahat rahat çıkartabiliyoruz. Bu benim ikinci değiştirmem. Yani ikinci değiştirmeyi sadece çekebildim size. Diğer kısmını unuttum. Baktım bayağı ıslanmıştı. Bunun iki misli ıslanmıştı. Ve çekememiştim. Şimdi şöyle kenara koyalım eti. Hemen rulo peçeteyi alıyoruz. Şöyle eti bu şekil koyduk. Hemen çevirdik. Kesin abicim. Bir de yanlara, tamam. Evet. Olay bitti. Hemen şöyle koyuyoruz, yerleştiriyoruz. Geçtik ikincisine. Yine aynı şekil. Peçeteyi koyalım içine. Sarıyoruz. Şöyle kesin abi. Hop, kapat. Ve olay bitti. Bak. Güzelce kapattık. Olayımız bitti. Şimdi arkadaşlar daha 1,5 gün falan oldu. Saat 4'te yapmıştım bunu. Şu anda saat gece 12. Yani 1,5 gün falan diyelim. Yani 1,5 gün diyelim. Yani bu 3 gün, 4 gün sizin bekletme sürenize bağlı. Yani şunu unutmamak lazım. Belli bir süreden sonra et morarmaya başlıyor. Yani bunu daha önce tecrübe ettim. Et bozulmuyor ama kararıyor. Böyle kara bir görüntüyü alıyor. Renk değiştiriyor. Daha uzun dinlendirme yaparsanız etin yüzeyi kuruyacak ve bu morarma ya da kararma içeri doğru inmesin diye ya üstünü kazımanız lazım kalın etlerde ya da bir şekilde ondan önce almanız lazım, kararmadan önce. Biz 4 gün 5 gün yapacağız. Yani ben aklımdaki gün sayısı 5 gün ya da 4 gün. 4 gün olabilir. Bu kalın bir et 4 günü kaldırır. İnce etlerde 2 gün yapmanız yeterlidir arkadaşlar dinlenmesi için. Hiç korkmanıza gerek yok. Şimdi atıyoruz gene dolaba. Büyük ihtimalle gene bu altlarından terleyecek ama et kısmı burada. Sinir kısmı buraya geldi. Biz yine böyle çevirelim. Sinir kısmı üstte kalsın. Suyu versin alt tarafa. Evet arkadaşlar. 3. değiştirmede gene burada olacağız. Bir yere ayrılmayın arkadaşlar. Devam. Evet arkadaşlar. Bugün dinlendirmemizin tam 4. günü. Biz 13 Temmuz'da başlamıştık. Saat 4 küsür gibi. 16 gibi ve bugün 17 Temmuz saat 18.50 olması lazım. Evet görebiliyorsunuz. Ve bu yaklaşık 4. mü 5. değiştirmem olması lazım. 3 keresini, ilkini zaten sizinle yapmıştık. İkincisini ben videoya çekmeden yapmıştım. Üçüncüsünü videoya çektim. Dördüncüyü de çekmedim. Bu 4. şu anda attım. Ve 5.'yi yapacağım. 2 gün sonra da Allah nasip ederse tamamen bitireceğim ve sizlerin huzuruna. Zaten fazla su çıkmamaya başladı. Bu zaten son yapışım olacak. Çünkü su çıkmıyor daha. Şöyle alalım. Artık etrafına dönmemize gerek yok. Çünkü fazla su çıkmıyor. Sadece tek kat yapsak yeterli. Arkadaşlar totalde 1,5 top kağıt gitti. Yani bu dinlendirme şekli tamamen gariban style bir buluş. Vakum makinam yok mu? Var. Ama arkadaşlar soruyor şimdi kardeşim bizde vakum makinesi yok. Bize bizim yapabileceğimiz bir şey. Bul yap. Tamam dedik. Biz de kolları sıvadık ve bulduk. Evet arkadaşlar bu son vakum kağıtlamam. Bundan sonra artık pişim aşamasına geçeceğiz. Yani gene çıkartacağım ve göstereceğim etin ne kadar yumuşak olduğunu. Zaten gördünüz renginde hiçbir değişiklik yok. Bu 4. gün. 2 gün daha bekleyeceğim. 6 gün bilemedin 7 gün olur. Ben unutuyorum eti orada. Bilerek böyle unutuyorum. Takmıyorum kafayı. Kendi kendine kafası güzel. 10 numara oluyor. Evet arkadaşlar. 2-3 gün sonra görüşürüz. Hiçbir yere ayrılmayın. Hadi bakalım. Evet sevgili arkadaşlar. Bugün etlerimizin tam 5. günü. Bakın alt tarafları. Ve bunun altı. Arkadaşlar daha fazla su çıkmaz. Yani bundan sonrası yani 5. günden sonrası kalın etlerde dahi artık morarma ve kararma işleminin başlangıcı demektir. Yani 10 gün tutarsınız hiç sıkıntı değil bakın.
Görebiliyorsunuz etimiz gayet güzel dinlendi. Harika bir şekilde. Islak dinlendirme değil, kuru dinlendirme oldu. Yani yaşlandırma diyelim biz buna. Yaşlandırma yaptık. Bu eti ve daha kalın etleri daha uzun süre tutabilirsiniz. Hiç sıkıntısı yok. Ama dediğim gibi bakın aması var. Aması da şudur. Etiniz kararma yapar. Şu üstündeki zarını alalım ve üstüne biraz da peçete yapışmıştı, onları da alalım. Evet saygıdeğer dostlar. İşlem tamam. Şimdi buraları da alabiliriz ama gerek yok. Bunu şimdi fazla kalın olmayacak şekilde kesiyoruz. Bakın. Yani yarım santime, yarım parmak gibi düşünün. Neden böyle kesiyoruz arkadaşlar? Daha zevkli yersiniz. Kalın etlerde pişme süresi biraz daha fazla ve kontrol ister. Ama daha ince etlerde bir yüzü hafiften kızardığı, diğer yüzü de hafiften kızardığı an hemen alabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşatmaz. Et ince olduğunda daha güzel ve daha yumuş olur. Bakın şimdi göstereyim size nasıl yumuşadığını. Şöyle yaptığınızda bak gördün mü abicim, parmağım çıktı artık. Et kendiliğinden dağılıyor. Bakın bunu göstermek için yapıyorum. Bak. Görüyor musun? Yırtılıyor gidiyor. Ziyan olmadı. Bunu da pişireceğiz. Kuru dinlendirme, vakum makinesi olmayanlar için fevkalade bir yöntem. Ve yani benim sayemde de denenmiş oldu. Peçeteyle sarma yöntemi. Peçete masrafı fazla bir masraf değil. En azından 300-500 lira vakumdan kurtuluyorsunuz. Poşeti var, bilmem nesi var. Size 1000 liraya mal olacak bu. 1000 lira yerine bir top kağıt, peçete, şunu kullanmış oluyorsunuz. Olay bitiyor. Hatta böyle etleri dahi diyelim ki aldınız dilimlenmiş. Sarın abi böyle bir gün dinlendirin. O üstündeki kanı gitsin. Bu bile fevkalade oluyor. Bunu da denedim ince olarak. Çok uzun tutmayacaksınız. Bir gün kafi. Tutun yeterli. Evet arkadaşlar, pişim aşamasında hemen görüşürüz. Zaten direkt yukarı mangalı çıkartıyorum. Hadi bir yere ayrılmayın. Geldik etleri pişirmeye. Hızlı bir şekilde yaklaşık 10 dakika önce kestiğimiz kontrfile parçalarımız artık ocakta. Bakın böyle etleri daha net görebiliyorsunuz. Dediğim gibi biraz daha fazla dursa et morarmaya başlayacak. Daha doğrusu başlıyor. Başlayacak değil, başlıyor yani. Tecrübeyle sabitlediğim bir şey bu. Daha önce size sunmadan önce bunları ben test ediyorum zaten, deniyorum. Ve ondan sonra bu videoları çekiyorum. Çünkü madara olmak istemem. Kesinlikle, katiyen. Böyle işkembeden sallama şeylerle uğraşmam. Başkalarından video alıyoruz mu? Bakıyoruz tabii ki de, görüyoruz. Yapan insanları takdir ediyoruz ve biz de yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bu kadar yeterli. Her tarafta ateş yok çünkü. Bir tane kova dolduruyorum. Şu kısmı sadece yakıyorum. Ve olay bitiyor. Şuraya da koyabilirmişiz. Şöyle dursun. Evet. Şimdi hazır alt tarafları pişiyorken biz üstüne birazcık tuz atalım. Şöyle. Güzelce gezdirelim üstünden tuzu. Diğer tarafına atmayız bu kadar çok attığımız için. Diğer tarafına sallamayacağız. Biraz yaklaştıralım ateşe. Daha hızlı pişsin. Çünkü smoked mantığı falan yapmıyoruz. Bakın. Hemen lap diye zaten izini alıyor. Görebiliyorsunuz. İlk koyduklarımızı hemen çevirelim. Zaten dinlenmiş ve güzel bir et olduğu için fazla üzmeyeceğiz. Hop, hemen böyle ayıralım. Bir de arkadaşlar kontrfile biraz daha kuru bir ettir. Kuru bir et olduğu için soslarsanız daha hoş, daha güzel, daha narin bir şekilde yersiniz. Evet sevgili dostlar, fazla vaktinizi almayacağım. Yaklaşık 3 dakika olmuş bu. Bunun bir dakikasını sileriz, 2 dakika kalır. Piştikten sonra tadım aşamasında görüşürüz. Bakalım hakikaten yumuşamış mı, hakikaten güzelleşmiş mi? Kanaatimizi orada veririz. Bizde yalan yok zaten. Hadi bakalım. Şimdi ilk posta pişti. Ben hiç kimsenin vaktini almamak için hem de kendi vaktimde gitmesin diye orada hala pişerken ilk pişenlerden şöyle güzel bakın arkadaşlar. Az piştiği için görüyorsunuz bakın. Bunların hepsi bu etin kendi suyu. Bakın hala içi yumuşacık güzel güzel. Evet arkadaşlar. Videoyu ve işlemi beğendiyseniz lütfen videoya bir beğenme butonuna basmayı unutmayın. Böyle bu tarz videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar kanala bir abone olun.
Bu aralar zaten bir şeyler oldu YouTube'a. Yazdan dolayı herhalde. Kimse video seyretmiyor. Herkes gezmenin peşinde. Bir destek olun. Bir el atın böyle. Bir omuz atın. Hep birlikte gidelim. Büyüyelim. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Hadi.